Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu tek parmaklı, çok basit olan eldivenin yapımını anlatmaya çalışacağım. Adı eldivenin Mira eldiven. Hemen önce ölçülerini vereyim. Şöyle basitçe bilek kısmının genişliği 7,5 santimetre. Şu avuç içi kısmına gelecek olan kısım 8,5 santimetre. Boyu 25 santimetre. Tabi bunlar kişiden kişiye değişebilecek ölçüler. Şimdi ben eldiven için şöyle göstereyim, bakın. 100 gramında 280 metre olan, içeriğinde de %25 yün olan bir ip kullanacağım. Şimdi boyutunu belirlemek için her zaman söylüyorum, 10 santimetredeki ilmek sayısı bilgisine ihtiyacımız var. Bu ip için 22,5 verilmiş üzerinde, bakın genelde iplerin etiket bandında bu bilgi olur. 10 santimetrede 22,5 ilmek var. Ben bu ipi daha önce çok kullandım. Yaklaşık 22,5-23 santimetre benim de ölçüm. Daha doğru bilgi elde edebilmek için öreceğiniz ipinizde bir deneme parçası örüp onun üzerinde 10 santimetrede kaç tane ilmek var bulabilirsiniz. Ben 23 ilmek olarak alacağım. Şiş numaram da 4 numara şiş olacak. Misinalı şiş kullanacağım dikişsiz olması için. Şimdi hemen kısaca minik bir hesabımız var. Onu yapıp başlayalım. 10 santimetrede 23 ilmek var dedik. Bu durumda 1 santimetreye 2,3 ilmek düşer. Şimdi avuç çevresi, bakın şöyle kendi elinizle ölçün ya da kimi örecekseniz şu kısmı bir mezur alıp elinizde şöyle şu kısmın genişliğini ölçün lütfen. Bakın benim için bu ölçü 19 santimetre. Bu kısım. İlmek sayımızı, başlangıç ilmek sayımızı buna göre belirleyeceğiz. Şimdi neydi? 1 santimetre için ilmek sayımız 2,3'tü. 19 santimetrede ne yapar? İkisini çarpıyorum. 43,7 ilmek yapıyor. Ben bunu 44 ilmek olarak alacağım. Hemen örmeye başlayalım. Şişimi alıyorum. İpimden şöyle bir miktar 44 ilmeğe yetirecek kadar ayırıp ilmek alıyorum. Şimdi ilmek alırken çok elinizi sıkı tutmayın. Gevşek olsun. Şu bilek kısmı çok sıkı olmasın. Gevşek olsun. Dilerseniz daha esnek ilmek alma yöntemleri de kullanabilirsiniz. 44 ilmek alıyorum. Evet, 44 tane ilmeğimi aldım. Şimdi misinalı şişle öreceğim söylemiştim. Misina boyu 100 santimetre. Magic Loop tekniğini kullanacağız. Bunun için 80 ya da 100 santimetre misinalı şiş kullanmanız gerekir. Şimdi 44 tane ilmeği ikiye böleceğim. 22 ilmek yapar. Bunu şöyle ilmekleri şu tarafa alıp 22 ilmeği sayıyorum. Ve o aradan, bakın şurası, şöyle misinayı çekerek ilmeklerin arasından ilmekleri ikiye bölüyorum. Şişin ucuna doğru getiriyorum ilmekleri bu tarafta. Diğer tarafta, bakın bu iplerimin olduğu tarafta. Şimdi iki tarafı birbirine bağlamak için bir tane daha ilmek alacağım. Bu arada şu ilmeklerin alt kısmının yönlerinin dönmemesine dikkat edelim. Düzgün olması için. Şimdi bakın şuraya, şu ipimi biraz tutayım. Bir tane daha ilmek alacağım. Bu sağdaki şişime. Şu iki ipi kullanarak, zaten en son şu ilmek aldığım nokta burası, bakın. Bir tane daha şöyle bir ilmek daha alıyorum şişime. Ve şimdi o ilmeği iki tarafı birbirine bağlamak için kullanacağım. Şöyle yapalım. Bu ilmeği, bakın fazlalık ilmeği bu şişime geçiriyorum. Sağ şişime ve onun içinden buradaki ilk ilmeği şöyle alıyorum. Ve tekrar şişi ilmeği şimdilik yerine takıyorum. İki tarafı birbirine bağlamış olduk. Şu ipimi de şöyle alt kısmı alıp çekeceğim. Bunu da çekelim. Evet, artık başlayabiliriz örmeye. Şimdi yine bu şişimle örmeye başlıyorum. İlk ilmeği düz örerek başlıyorum. Bir düz, ardından bir ters. Lastik olacak bilek kısmı.
Bir düz bir ters. Dolayısıyla bir düz bir ters örerek önce bu ilk şişimdeki 22 tane ilmeği örüyorum. Evet, bitirdim şişteki ilmekleri. Bakın bu şekilde çeviriyorum. Bu şişi geriye çekiyorum. Arkadaki şişi dışarıya doğru çekip bu defa yine kendimden taraftaki şişten örmeye devam ediyorum. Hep bu şekilde dönerek lastiği örelim. Ben 7 santimetre kadar ördüm. Yine aynı öreceğim bunda da. Lastik boyu 7 santimetre olana dek bu şekilde devam edeceğim. Evet, lastiği ördüm. Uzunluğunu şöyle göstereyim size. 7 santimetre oldu. Sıra sayısı olarak da benim ipimle 23 sıra yeterli oldu. Şimdi bakın şuradaki bu lastikten sonra şu baş parmak artırmalarına başlamadan önce bir minik bir kısım var. 4 sıralık bir düz örgümüz var. Onu öreceğiz. Yani artık lastik yerine düz örgüye geçiyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Bu arada bakın sıra başımız ve sonumuz şu başlangıç ipinin olduğu taraf. Sıraların bitimi hep burada olacak. Buna dikkat edelim. Düz örerek bütün ilmekleri yine başlıyorum. 4 sıra bu şekilde öreceğim. Evet, 4 sıra düz örgüyü de tamamladım bakın. Şimdi artık baş parmak artırmasına başlayacağız. Bunun için şu kenardan, kenar taraftan artırmalar yapacağız. Şimdi onları nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Her iki taraftan bakın kenardan bir ilmeğin hemen yanına birer tane ayraç yerleştirdim. Birinci ve ikinci ilmeklerin arasına. Şimdi yine başlangıç noktasındayım. İlk artışımızı yapacağız. İlk düz ilmeği ördükten sonra bakın bu birinci ve ikinci ilmeklerin arasındaki şu aradaki ipi şöyle şişime alıyorum, sol şişime. Burada sağ artırma yapacağım. Yani şu kenara doğru bakacak artırmanın yönü. O yüzden şişe bu şekilde taktım. Ve delik oluşmaması için önden batırarak şişimi örüyorum. Şimdi bir tane ilmek arttırdım. Bakın ayraçtan önce bir ilmek vardı. 2 ilmeğe çıktım. Şimdi devam edeceğim. Bu sırayı öreceğim. Diğer sırada ayraca kadar örerek geleceğim. Evet, ayraca geldim. Şimdi bu ayracı bu tarafa alıyorum ve hemen burada da yine bir artırma yapacağım. Bu defa artırma yönüm yine kenara bakması için sola olacak. Yine bakın aradaki şu ipi alıyorum şişe ama bu defa böyle değil. Az önce böyle almıştık. Şöyle alıyorum. Ve ilmeğin yine delik olmaması için buradan değil şu arkasından batarak örüyorum. Son ilmeği de örüyorum ve turu tamamlıyorum. Şimdi bakın her iki tarafta da ikişer tane ilmek oldu, birer taneydi. Bu şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. İki artırma arasında 2 sıra örmeden öreceğiz. Yani şimdi bu sırada artırma yaptım. 2 sıra hiç artırmadan düz örerek devam edeceğim. Bu 2 sırayı öreyim ben şimdi. Evet, ilk artırmadan sonra 2 tur ördüm. Bakın şurada artırdığım ilmek, bakın şu ilmek görünüyor. Ondan sonra 1-2 sıra ördüm. Şimdi bu sırada yine artırma yapacağım. Aynı şekilde yapacağız. Sadece göstereyim hızlı bir şekilde. Bu sefer artık 2 tane oldu ilmeklerimiz. 2 ilmeği ördüm. Ayracın dibinden yine yapıyorum artırmayı. Aradaki ipi bakın. Buradaki artırmam sağa doğru olacak. O nedenle şişe böyle takıyorum. Ve önden batarak örüyorum. Sonra diğer ayraca kadar örüp geleceğim. Diğer ayraca kadar geldim. Ayraca geçirip burada hemen dibinden yine artırma yapacağım. Bu defa sol artırma. Bakın ipi şişe böyle taktım ve ilmeğin arkasından batarak ördüm. İkinci artırmamızı yaptık. Şimdi arada yine 2 sıra artırmadan öreceğiz. İlk artırmadan sonra olduğu gibi. Bu şekilde devam edeceğiz artırmalarımıza. Nereye kadar? Onu da hemen şöyle bakın. Yine mezroya alıp şu baş parmağınızın kalınlığını bir ölçün. Bakın benim 6 santimetre.
6 santimetre yapmak istiyorum. Peki 6 santimetrenin ilmek karşılığı nedir? Yine 2,3 ile çarparak bulacağım. 13,8 ilmek. O da 14 ilmek yapar. Demek ki bu baş parmağın ilmek sayısı 14 olana kadar ben artırmalara devam edeceğim. Şu an bakın kaç tane? 3 tane burada, 3 tane de burada, 6 tane oldu. Bunu 14 olana kadar devam edeceğim. Toplamda 6 tane artırma yapmış oluyoruz. Başlangıçta birer taneyi bu taraftan almıştık. 12 tane ilmek artması gerekiyor 14 için. Yani 6 artırma. Şimdi 2 sıra artırmadan öreceğim. Sonra artış yapacağım. Tekrar 2 sıra artırmadan öreceğim. Artış yapacağım. Bu şekilde 14 ilmek her iki tarafta 7'şer ilmek olana dek devam edin. Evet, artırmaları tamamladım. Bakın her iki tarafta da 7 tane ilmeğim var. Toplamda baş parmak için 14 ilmeğe ulaştım. Şimdi en son artırmadan sonra 2 sıra daha artırmadan ördüm. Buradaki bu uzunluğu ölçerek belirlemelisiniz. Bakın şöyle elinize geçirin. Bu noktada şu geldiğimiz noktada şu tam baş parmağın bitim noktasına ulaşmalıyız. Şu artırmalarla bakın bu şekilde. Eğer kısa olduğunu düşünürseniz 1-2 sıra daha uzatabilirsiniz buradaki mesafeyi, ama benim bakın şu an gayet yeterli. Artık burada baş parmağın ilmeklerini ayıracağım. Bir ipe alacağım bunları. Bunun için başlıyorum. Şu ikinci ayrıca kadar düz örüp geliyorum öncelikle. Evet, ikinci ayrıca dek ördüm. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bakın bir iğneye bir ip parçası geçiriyorum ve bu ilmekleri bu ipe alıyorum iğne ile birlikte. 7 tane bu taraftan aldım. Şimdi diğer tarafa geçiriyorum. Buradaki 7 ilmeği de yine ipe alıyorum. Bu ilmekler bu ipte bir miktar bekleyecekler. Önce diğer kısmını öreceğiz eldivenin. Son olarak da baş parmağımızı öreceğiz. Evet, bu şekilde. Şimdi burayı birleştirip örmeye devam edeceğiz yukarıya doğru. Bunun için de yine bu şişimi şöyle dışarıya çekip buradan örmeye devam ediyorum. Burada sıkı tutun, biraz arası boşluk oluşmasın. Ve bundan sonra yine yuvarlaklar şeklinde örmeye devam edeceğim. Bakın baş parmağı ayırdık. Şimdi şu kısmı örüyoruz. Şu yukarıya doğru olan kısmı örüyoruz. Burayı gerekli uzunluğa kadar örelim şimdi. Evet, örmeye devam ettim. Bakın şu baş parmağı ayırdığım noktadan itibaren uzunluğunu paylaşayım sizinle. Yaklaşık 9,5 santimetre oldu. Buna siz şöyle karar verebilirsiniz. Elinize geçirin eldiveni. Şurası bakın tam baş parmağınızın bitim noktasına hizalanacak şekilde. Şu kısmın böyle şu serçe parmağınız tamamen içinde kalsın. Bir miktar şimdi kapatmalarla da uzayacak. Yani şu baş diğer parmaklarınızın uç kısımları sadece görünecek şekilde ayarlayabilirsiniz bu uzunluğu. 9,5-10 santimetre uygun olacaktır bence. Şimdi kesmelere başlayacağım bu sırada. Kesmeleri şöyle yapacağız. Yine bakın sıra başındayım bu tarafta. Bir tane örüyorum. Sonra 2 ilmeği, sıradaki 2 ilmeği bakın böyle keserek alıyorum. Sağ kesme yapıyorum. Yani kenara bakıyor yani. Sonra bu şişin son 3 ilmeğine kadar örüyorum. Son 3 ilmeğe geldim. Şimdi burada ilmeklerimin duruşundan dolayı benim değiştirmem gerekiyor. Sizin eğer gerekmiyorsa değiştirmeyebilirsiniz. Bakın bu şekilde görünecek hale getiriyorum. 2 ilmeği ondan sonra birlikte keserek alıyorum. Bu da sola kesme oluyor. Son ilmeği örüyorum. Şimdi çeviriyorum. Diğer tarafta da aynı şeyi yapacağız.
2 tane kesmiş olduk bu taraftaki şişten. Şimdi burada da yapacağım aynı şeyi. Bir tane örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte bakın şöyle önden ikisine birden batarak kesiyorum. Son 3 ilmeğe geleceğim yine. Son 3 ilmekteyim. Yine bu 2 tane ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve birlikte örerek sola kesme yapıyorum. Son ilmeği de kesiyorum. Bir turu tamamladık. 2 tane burada, 2 tane burada, 4 tane ilmek kestik. Her sırada bu işlemi yaparak devam edeceğim. Yine bu sırada da aynı işlemleri uygulayacağım. En sonunda her iki şişte 5'er ilmek kalana kadar kesmeleri yapacağım. Evet, bakın her iki şişte 5'er tane ilmeğim kaldı. Şimdi artık kapatacağım hepsini. Bakın şöyle yapıyorum. İlk ilmeği örüyorum. Sonra sol şişe geriye takıyorum o ilmeği. Sonra da tek tek arkadaki ilmekleri onun üzerinden geçirerek kapatıyorum. Sırayla ilmekleri üzerinden geçiriyorum. Bu taraf bitti. Diğer taraftan devam edelim. Bakın bu diğer taraftan gelen ilmek. Bu taraftaki ilk ilmek de onun yanındaki. Üzerinden geçirdim. Sırayla geçiriyorum. Ve evet, hepsini geçirdim. Şimdi burada ipimi keseceğim ve iç kısımda onu gizleyeceğim. Bakın bitiş noktamız bu şekilde oldu. Keselim şimdi ipimizi. Bir iğneye geçiriyorum. Bakın o bitiş böyle görünüyor. Çektirerek şöyle içine geçireceğim. Şimdi iç kısımda bunu izleyeceğim yürüterek. Önce gevşememesi için şöyle bir sabitleyelim. Hatta bir kere daha yapalım. Sonra da ipimizi biraz yürütüp sağlamlaştıralım. Şimdi sıra baş parmakta. Baş parmak için bu ipi aldığım ilmekleri şişe geçiriyorum. Yedi tanesini aldım. Şöyle diğer 7 taneyi alacağım. Evet, şimdi artık bu ipi çıkardım. İlmeklerim 7'şer tane şu an şişimde hazır. Şimdi ipi bağlayacağım. Bu arada şu aradaki boşlukları kapatmak için ilmekler alacağım. Bakın şöyle yapacağım. Başka bir şiş alayım elime. Bakın şu ilk ilmeğin hemen devam eden şu ipinin bağlı olduğu yer şurası. Onu şöyle şişime alıyorum ve bu iki ilmeği
bu aldığım ilmekle ilk ilmeğimi birlikte örerek oradaki o boşluğu kapatmış olacağım. Aynı zamanda ipimi de buradan bağlıyorum. Şimdi bu 6 taneyi, kalan 6 ilmeği örelim. Çeviriyorum. Altı taneyi ördüm. Şimdi 7'yi şimdilik şöyle alıyorum. Aynı şeyi buradan yapacağım. Bakın yine burada bu aradaki ipin, şu ipin bağlı olduğu ilmek. Şöyle yapayım. Bakın şu ilmek. Onu yine şişe alıyorum. İkisini birlikte öreceğim. Birlikte örerek şu an yine 7'şer tane ilmeğim var ama o arayı biraz kapattım. Hala bir miktar daha boşluk var. Onun için de şöyle yapacağım. Başa gelelim tekrar. Bakın. Şu arada her iki tarafın merkezi şurası. Bakın şu ip. Şu ilmek daha doğrusu. Bunun her iki tarafından, yani bir tane şuradan bir ilmek, bir tane de şu tarafından birer ilmek alacağım. Şimdi bu taraftayım. Hatta bu şişte almış olayım. Şöyle bu tarafta bakın. Bu ilmeği alayım. Örerek şişe. 8. ilmek oldu bu ilmek. Diğer tarafa geçtiğimde bir tane de oraya alayım. 8 toplamda 16 tane ilmekle öreceğiz baş parmağı. Hemen yine bakın. Şu ortadaki ilmek şuydu. Onun hemen şurasından şöyle onu şişe alayım. Ve onu ipimle buradan şimdi örerek bir ilmek de buraya almış olacağım. Evet. Şu ipimizi çekelim, içeride kaldı ucu gevşemesin. Sıkı tutuyorum burada da örgüyü. O boşluklar kalmasın diye. Evet, her iki tarafta şu an 8 ilmek var. 16 ilmeğe çıkarmış olduk baş parmağımızı. 14 hesaplamıştık. Bir tık daha bol olsun diye 16 ilmek yapacağım. Şimdi bu 16 ilmekle yine Magic Loop tekniğiyle baş parmağı öreceğiz. Evet, bu şekilde örelim. Yaklaşık kaç santimetre, hemen şuradan söyleyeyim size. Parmağınıza da ölçebilirsiniz. 5-6 santimetre kadar öreceğim. Evet, baş parmağı bakın parmağımı kapatacak kadar ördüm. 6 santimetre oldu bu mesafe. Şimdi onu da kapatacağız artık. Şöyle yapıyorum. Önce ikişer ikişer alacağım ilmekleri. Bakın şöyle önden 2 ilmeği birlikte. Yine 2 ilmeği birlikte. Devam ediyorum. Her birini ikişer tane aldım. 4 tane ilmek oluştu. Diğer tarafa geçiyorum. Aynı şeyi yapacağım.
Her iki tarafta şu an 4 tane ilmek kaldı. Yine şurada yaptığım gibi büzme işlemi yapacağım şimdi. Bunun için ilk ilmeği örüyorum ve ilmeği sol şişe alarak diğer ilmekleri onun üzerinden geçirmeye başlıyorum. Diğer tarafı da yapalım. Evet, tamam. İpimizi kesiyoruz ve bu parçayı da bitiriyoruz. Şimdi yine aynı şekilde bu ipi iğne ile iç kısma alıp sabitleyelim. Yine bu ipi de bir miktar içeride yürütüp saklayacağım. Fazlalıklarını keseceğim. Böylece eldiveni tamamlamış olduk. Şöyle son halini paylaşayım sizinle. Elimde de şöyle duruyor. Gayet ölçüsü güzel, uygun bir eldiven olmuş oldu. Evet, ikinci tanesi de aynısı, tamamen hiçbir fark yok. Herhangi bir model uygulamadığımız için önünde arkasında tamamen birebir öreceksiniz. Aynısından 2 tane örmüş olacaksınız ve bu kadar kısa sürede kolayca örülen bir eldivene sahip olmuş olacaksınız. Hemen ben ne kadar ip kullandığımı da ölçeceğim ve videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmında sizinle onu da paylaşacağım. Evet, böylece bu videonun sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.